Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale ili Biga ilçesi Elmalı köyünde Damızlık Zanen Agaz çiftliğine konuk olduk. Tekeden süt çıkartmak diye bir tabir Aynen, vardı. aynen. Onu bize gösterdiniz yani. Evet. Onu da izleyenlerimizle görüntülerini paylaşacağız. Bizim yeme geçtikten sonra nasıl bir süt artışı oldu? Gün içerisinde kaç litreden kaç litreye öyle bir Vallahi fark? gün içerisine aşağı yukarı 30 litre farkını gördüm yani. 30 litre bandında. Aynen. Sürü bazında da Tabii, 300 tabii. gram falan keçi Aynen. başı bir fark olmuş oldu. Çok güzel abi. Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale ili Biga ilçesi Elmalı köyünde Damızlık Zanen Agaz çiftliğine konuk olduk. Yanımda Selçuk Agaz abimiz var. Burası aile işletmesi. Abi olarak Selçuk Agaz, biraderi olarak Sinan Agaz ve babaları olarak da Hüsnü Agaz Bey'in yardımlarıyla burada işletme dönmeye devam ediyor. Aynı zamanda yengelerimiz yardımcı oluyorlar Selçuk abimize. Şimdi ben Selçuk abimizle bu işletmeyi ne zaman kurdu, buradaki keçilerin sayısı, nasıl beslediği ve buradaki rutin bakım kısmının neler olduğunu kendisine soracağım ve sizlerle tecrübelerine ilişkinde detayları paylaşmış olacağız. Evet Selçuk abi. Vallahi ben bir 6-7 seneden beri başladım keçiciliğe. Daha önce koyunculuk yapıyordum. Hep hazır yedirdiğimiz için koyunculuktan para kazanamadık. Direkt keçiciliğe dönüştük. Tabii biraderim bir de babam yardımıyla keçi çiftliğimizi kurmaya çalışıyoruz. Evet Şu anda abi. sayıları az. Ama yavaş yavaş hep seçerek şey yapıyoruz. 3 yıl önce mi başladınız abi? 5-6 yıl oldu. 5-6 yıl oldu. Tabii. Keçi işine döndünüz. Aynen. Tabii keçide süt kısmı olarak sütçü bir ırk tercih Aynen etmişsiniz. aynen. Baştan kara keçi baktık. Memnun kalamadık. Süt ırkına dönmeye karar verdik. Zanen Aynen, ırk olarak aynen. süt ırkı. Şu an mevcut kaç tane anaç keçiniz var Şu abi? anda tekelerle birlikte 107 tane. 107 tane. 100 tane anaç keçi var. Aynen. 7 tane de tekemiz var. Aynen. Peki abi hızlıca şimdi buradaki hayvanları günlük olarak nasıl baktığımızdan başlayalım. Ondan sonraki diğer kısımlara Vallahi geçelim. sadece sabahları yem veriyorum. 40 kilo arpa plake manav yemin. Tamam abi. Bir de mısır plake 40 kilo. Tamam. Bir de süt manav yemin 21 ekolü kullanıyorum. Evet abi. Toplam 130 kilo. 130 kilogram konsantre Aynen. yemi 107 hayvana bölüyoruz. Aynen. Hayvan başı abi 1.21 kilogram, 1.2 yani Evet. 1 kilo 200 gram düşüyor. Evet. Günlük olarak da 370 gram mısır, 370 gram da arpa fileke, Evet. yaklaşık yarım kilogram da yem düşmüş oluyor Aynen. hayvan başına. Akşamları nasıl yapıyorsunuz abi? Akşamları yonca koyuyorum 4 balle. Üst keçe işte bunlara. He he. Yonca kullanıyorum. Sabah hayvanlara konsantre grubu verdikten sonra Tabii. yaylama gidiyor. Akşam dönüşte de Aynen, sadece yonca aynen, kuru otu aynen. 100 kilogram. Aynen. Yaklaşık 1 kilograma yakında yonca Tabii, kuru tabii, otu tabii. tüketmiş oluyorlar. Peki abi şu anda mesela hala dışarı çıkıyorlar. Yıl boyunca dışarı çıkartıyor musunuz? Meradan yararlanıyor Tabii musunuz? devamlı çıkartıyoruz. Hayvanlar geziniyor işte. Hı hı. Sabah 11'de salıyoruz. Akşamları 5.30-6 gibi geliyor. Evet. Yoncasını yiyor. Öyle sağıma geçiyoruz. 7'den sonra sağıma geçiyoruz. Tamam abi çok güzel. Randımanlı olarak şimdi bulunduğumuz yer abi Biga'ya göre yüksek bir tepe, Aynen, hakim bir tepe. aynen. Elmalı köyünün özelliği o şekilde. Aynen. Etrafımız böyle dağların uç kısımlarını görüyoruz. Tabii. Tabii burada bölgede meşe palamutu, yani meşeler falan var. Aynen. Hayvanlar yılın herhalde 12 ayı dışarı çıkıyor ama Mart'la Temmuz ayı arasında Tabii en verimli. otlarla Aynen, da beraber yani, tüketim aynen, yapma yeşil, şansı aynen. oluyor. Asıllar ekiyoruz işte. Siz kendiniz tarıma dayalı hayvancılık da yapıyorsunuz. Tarla falan da ekiyorsunuz Evet, herhalde evet, abi. evet. Ne ekiyorsunuz mesela, neler? Vallahi keçiler asıl olarak yulaf ekiyorum. Çavdar ekiyorum. Bizim burada olanlar onlar. Bir de regras ekmeye başladık işte 1-2 yıl. Tamam. Regras kaç defa biçiyorsunuz abi senede? Regras'ı bir sefer biçiyoruz. Bir sefer. Diğer aynen keçilere otlatıyoruz. Çok güzel abi. Doğrudur. Peki abi şimdi hayvanlar ne zaman doğum yapıyor ortalama olarak sizin yıl içerisindeki? Vallahi yıl başında başlıyor işte. Ocak ayı gibi Aynen. doğumlar başlıyor. Aynen. Sonraki safa içerisinde oğlaklar kaç gün mesela emiyorlar? Sonra ne zaman Vallahi ticari üste dönüyorsunuz? kesimlik olaklar, bıçaklık olaklar işte 80 gün, 90 gün arası
oluyor. Damızlık oğlakları 20 gün sonra şey yapıyoruz. Daha ayırıyoruz. biraz daha Aynen. süt emdiriyorsunuz. Tabii. Damızlık Daha iyi. 100 gün Aynen. civarı falan. Aynen daha iyi olsun diye. Anne sütünden daha iyi faydalanıp Tabii. iyi bir şey yapsınlar orada. Aynen. Gelişim karşılasınlar şeklinde. Peki abi 80. günden sonra ticari olarak süt sağmaya başladık. Aynen. Ondan sonra burada Mart sonu Nisan başı gibi hem mera sezonu açılıyor. Çayır Tabii. mera yararlanımı başlıyor. Hem de ticari süt olarak da Tabii. sağmaya başlıyorsunuz. En pik mesela 100 tane keçide bu sene kaç gördünüz? Kaç litre? 370 litre gördüm. 370'leri yakaladınız. Aynen. 3.7 litre Aynen. süt ortalaması Aynen. oldu. Peki bir sezonda ne kadar süt dökmeyi planlıyorsunuz? Vallahi 50 ton. 50 ton Şu olarak. anda aynen. Yani 100'e böldüğümüz zaman da 500'er litre süt Tabii. anaç başı düşmüş Aynen. oluyor. Şu anda gördüğümüz kadarıyla sürü genç herhalde abi. Hepsi genç. Bir ya da iki Aynen. doğumdan sonra herhalde tam böyle Daha iyi verim almaya daha iyi başlıyoruz, verim. Tabii. Ne kadar bekliyorsunuz takriben orada? Ya aslında keçi başına 700-800 litre almamız lazım. Evet. 700-800'lere Tabii, doğru aynen. yakalayacaksınız herhalde muhtemelen. Aynen. Şu an 500'lerde biraz daha olgunlaştıkça sürü. Sütü kaç liraya satıyorsunuz abi? Şu anda 4 TL. Bu bölgede 4 lira olarak Tabii. gelip buradan alıyorlar herhalde. değil Aynen mi? buradan alıyorlar. Çok güzel abi. Peki hedefiniz abi bu işletmede kaç anacı görmek istiyorsunuz? 200. 200. O zaman sürüyü büyütmeye devam Tabii. ediyorsunuz. O da kendi damazlığımızı yürüterek büyüteceğiz. Tamamen kendi yavrularınızı Aynen. ön plana çıkartıyorsunuz. Bu sene abi ikizlik oranınız ne oldu? Vallahi ikizlik oranımız %70. %70. Oğlak kaybı ne durumda oldu abi? Fazla olmadı bu sene 10 tane falan. 10 tane falan. İyi Aynen. maşallah. Yani 170 tane Aynen. oğlağımız doğdu. 10 tane bir Aynen. herhalde doğum esnasında filan ufak tefek bazı aksaklıklar oldu. Ama 160 tane sağ kaldı. Tabii. Gayet iyi bir rakam. Aynen. Yani Türkiye ortalamasına göre çok iyi bir rakam abi. Böyle söyleyelim. Şimdi abi içinde gördüğümüz sürüde küçük çepişler var. Evet. Herhalde onlar bu senenin yavruları. Bu senenin yavruları. Takriben 8 aylık falan mıdır? Ocak'ta doğurursa Tabii. Ağustos sonundayız. 9 aya falan yaklaşık. Şimdi tekeleri de görüyoruz sürünün Evet. içerisinde. Evet. Onlar herhalde aramına dediğimiz bizim bu bölgedeki tabirle gebe kalacaklar ve yılbaşında tekrardan Aynen. bu senenin Aynen. oğlağı Aramına yapacaklar aramına işte. bu Tabii. sene anne olmuş olacak. Aynen. Ondan sonra peki tekelere gelecek olursak abi ne türlü tekeler kullanıyorsunuz? Vallahi Saanen ırkı tekeler kullanıyoruz Tamam. şu anda. Boynuzlu mu, boynuzsuz? Boynuzlu, kabak bunlar da fark etmiyor. Fark etmiyor. Aynen. Biz özellikle verime bakıyoruz. Hani kabak, boynuzlu hiç fark etmez Fark etmiyor. bizim için. Burada öyle bir şartımız Tabii bulunmuyor. aynen. Yalnız az önce ilginç bir görüntü bizimle paylaştınız. Evet. Tekeden süt çıkartmak diye bir tabir Aynen, vardı. aynen. Onu bize gösterdiniz yani. Evet. Onu da izleyenlerimizle görüntülerini paylaşacağız. Oradaki gerçek zanen diyorsunuz. Tabii aynen. O şekilde hem sütü de sağıyorsunuz yani. Onu Anlatmamıza gerek yok. Gördünüz yani. gördünüz onu arka Aynen. tarafta sizinle paylaşmış olacağız. Evet. Peki abi daha önce bizimle çalışmazdan evvel farklı markalar yem kullandınız sanırım. Evet kullandım. Orada mesela bizim yeme geçtikten sonra nasıl bir süt artışı oldu? Gün içerisinde kaç litreden kaç litreye öyle bir Vallahi fark? gün içerisine ya tabii şimdi hayvan birkaç gün sonra başlıyor işte yeme falan. Aşağı yukarı 30 litreyi farkını gördüm yani. 30 litre bandında. Aynen. Sürü bazında da Tabii, 300 gram tabii. falan keçi Aynen. başı bir fark olmuş oldu. Çok güzel abi. Peki burada Ekol 21'i manav arpa fileke ve mısır fileke ile dengeli kullanıyorsunuz. Tabii dengeli. O şekilde bir nişastayı da arttırmış Aynen. oluyorsunuz. Peki aşılama kısmını abi nasıl yapıyorsunuz? Senede bir Vallahi- hangi aşıları mesela uyguluyorsunuz? Ya öt aşısını yapıyoruz 6 ayda bir. Tamam. Solus aşısını yapıyoruz işte. Hangi aşılar gerekiyorsa hepsini yapıyoruz yani. Aşılarında şey yok yani. Takibatı Tabii, düzenli tabii, yapıyoruz tabii. ki Düzenli. koruyucu Aynen. hekimliğini yapalım. Yani Aynen. 9'lu karma enterotoksin Tabii. mastit aşıları yapılıyor. Bir de ilçe tarımından gelip Tabii, koyun keçi aynen, ve bas aynen. çiçek aşılarını da takip ediyorlardır. Aynen. Peki abi şu anda damızlık satışınız var mı? Ne zaman damızlık satışı yapmayı Vallahi planlıyorsunuz? az da olsa vereceğiz yani. Tabii çünkü bu hayvanların ihtiyacını karşılamak için Evet. satmamız lazım. Erkek dişi fark Tabii, eder mi? aynen. Erkekler Tekelik mi? satacağız. Tekelik satacaksınız. Aynen. Gelip Nisan nasıl diyeyim? Nisan 15-20 gibi. Nisan'ın 15'i 20'si gibi Aynen. her sene damızlık Aynen, bir aynen. miktar satışınız Tabii, oluyor ama tabii. büyüyünceye kadar Aynen. sürü 200'e oluncaya kadar fazla böyle düşünmüyorsunuz. Herhalde 200'den sonra biraz daha Ya fazla. gene de az bir şey satarız. Tabii birden 200 tane yapamayız tabii. Evet. 1-2 yıl içinde yapacağız O 200 zaman tane. Aynen. Allah ömür verse Nisan 2021 gibi sizi üreticiler ya da işte buradaki bizi izleyenler gelip arayabilir. Tabii aynen. Hayvan seçmeye gelebilirler. Doğru mu aynen, abi? Aynen. Doğru. Tamam abi. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sürüyü daha da genişletirsiniz. Biz Allah de razı sizinle olsun. yıllar içerisinde hep çalışmaya devam ederiz yani. Tamam. Selçuk abimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle damızlık zane keçisine ilişkin hem işletmesindeki bilgileri paylaşmış olduk.
hem de buradaki hayvanların buradaki doğal ortamdaki durumunu görmüş olduk. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizim atladığımız bir yer varsa alt tarafa yorum olarak soru bize yazabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.